Merhaba, Turuncu Tornet'e hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Artema Marine S A42456 lavabo bataryasını inceleyeceğim. İncelemeye başlamadan önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Şimdi ürünü inceleyelim. Ürünün kutusu bu şekilde. Ürünün kutusunun ön yüzeyinde 10 yıl garantisinin olduğu belirtilmiş. Yine bozulmalara karşı 2 milyon kez aç kapa yapılabileceği burada belirtilmiş. Kutunun yan tarafında ürünün sahip olduğu kalite onay standartları ifade edilmiş. Ürünün alt kısmına baktığımızda ise genel olarak bu bataryayla ilgili dayanıklılık seviyeleri bu şekilde ifade edilmiş. Sizlere ayrı ayrı okuyarak sıkmak istemiyorum. Buradan bakabilirsiniz. Ürünün etiketine baktığımızda ise modelin tam ismi Artema Marine S A42456 olarak geçmekte. Artema Eczacıbaşı Holding'in bir markası. Burada TSE onayının olduğu ifade edilmiş. Yine su etiketinde ise dakikada 5 litre su akıtabildiği ifade edilmiş. Burada ürün ismiyle ilgili birçok dilde çeviri yapılmış. Dolayısıyla yurt dışına da ihraç edilen bir ürün. Şurada üretim tarihi yazıyor. Bu batarya Temmuz ayında üretilmiş 2023 yılının. Şimdi bataryayı kutusundan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Batarya kutusundan bu şekilde çıkıyor. Bataryanın ana gövdesi oldukça ağır bir şekilde hissiyatı var. Kalitesi çok güzel görünüyor. Yüzeyi çok parlak. Herhangi bir pürüz, pütür yer almamakta. Üst kısmında ortada bir Artema yazısı. Sol tarafta sıcak su göstergesi, sağ tarafta soğuk su göstergesi bu şekilde renkli çizgilerle ifade edilmiş. Herhangi bir sembol kullanılmamış. Renklerle ifade edilmiş. Burada bataryanın montaj parçaları var. Bu şekilde. Bataryanın flex hortumları oldukça kaliteli görünüyor. Yine batarya gibi bu şekilde. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Ve ürünün nasıl montaj edileceği ile ilgili montaj kılavuzu kutudan bu şekilde çıkıyor. Ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Şimdi sizlere bir ölçüm yapmak istiyorum. Bataryanın kütlesini ölçeceğim. Tartıyı sıfırlıyorum. Batarya yaklaşık olarak 922 gram bir kütleye sahip. 1 kiloya yakın oldukça iyi bir değer olarak düşünüyorum. Yani hafif bir batarya değil. Çok tok bir hissiyatı var. Sesten de anlaşılacağı üzere. Tutma kısmı bu şekilde ince olarak tasarlanmış. Şu şekilde perlatörün en dış kısmıyla bataryanın şu kenarı arasındaki mesafe ise yaklaşık olarak 14 santimetre civarında kabaca. Bunlar ayrıntılı değerler değil. Çünkü montaj edildikten sonra bataryanın açısı değişebileceği için bu mesafelerde yarım santim 1 santim fark edebilir. Ama bir fikir vermesi açısından sizlere göstermek istedim. Bir de şu şekilde bataryayı koyup şu perlatör alt noktası ile şu seviye arasındaki yükseklik mesafesini ölçmek istiyorum. Genelde batarya alırken benim çok merak ettiğim değerler bunlar. Yaklaşık olarak 6,5 santimetre civarında bir perlatör yüksekliği var. Bataryanın şu tepe noktasının yüksekliğini de size ölçmek istiyorum. O yükseklikte yaklaşık olarak 14 santimetre civarında bir mesafeye sahip. Bir de şu flex hortumların uzunluğunu sizlere göstermek istiyorum kabaca. Şu şekilde dıştan dışa ölçtüğümde yaklaşık olarak 50-51 santimetre civarında dıştan dışa bir uzunluğa sahip flex hortumlar.
Yani genel olarak kaliteli bir batarya. Zaten markasından, firmasından uzun yıllar boyunca ülkemizde hizmet veren yerli bir firma. Malzemeleri oldukça kaliteli. Dolayısıyla hatırı sayılır rakamlara satılmakta. Şimdi bataryanın nasıl montaj edileceğini size göstermek istiyorum. Öncelikle flex hortumları takacağım. Evet, önce flex hortumları takıyoruz. Şu conta şuraya oturacak sanırım. Sanırım diyorum çünkü daha önce Artema batarya montajı gerçekleştirmedim. Tahmini olarak bu contanın oraya girmesi gerekiyor. Evet, bu şekilde bu buraya giriyor. Sanırım şu yumuşak contayı önce lavabonun deliğine takmak gerekiyor. Daha sonra şu flex hortumların ucunu o delikten geçirerek bu bataryayı lavabonun üzerine oturtmak gerekiyor. Öyle daha pratik olacak gibi geldi bana. Bu konuda bilgi sahibiyseniz yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bunu buraya oturttuktan sonra bu şekilde ve lavaboya oturttuktan sonra şu flex hortumların ucunu lavabonun deliğinden üstten aşağıya geçirdikten sonra alt kısımda bakın şöyle bir pim var. Şu pimin uzun vidanın ortasında bir tornavida yuvası var. Aşağıya bakacak şekilde bunu buraya takıyoruz. Şuraya bakın. Bunu buraya taktıktan sonra şu lastik parça önce takılacak. Şu delikten bu vida geçirilecek ve bu lavabonun alt kısmından lavabonun seramik kısmına temas edecek. Bunun peşine şu metal parça takılacak ve en sonda şu parça takılarak bu şekilde lavabo şu araya girecek. Bu şekilde bunu sıkarak bataryanın lavabonun üzerinde sağlam bir şekilde sıkıca durması sağlanacak ve montaj gerçekleştirilmiş olacak. Montajı bu şekilde kabaca genel olarak. Perlatör kısmı da yine kaliteli görünüyor. Sert plastik bir malzemeden yapılmış. Perlatörün dışa bakan gri renkli kısmı. Yani genel olarak bu şekilde. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Batarya oldukça kaliteli bir batarya. Dolayısıyla kesinlikle parasının ederi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Bu videonun açıklama kısmına bazı linkler bırakacağım. Buradaki yine diğer batarya inceleme videolarımızı da izlerseniz farklı incelemelerle farklı ürünler hakkında bilgi sahibi olursunuz. En azından sizlere bir fikir vereceğini düşünüyorum. Bir başka turuncu tornet videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.